Moğol İmparatorluğu'nun kökenleri, 12. yüzyılın sonlarında Orta Asya'nın sert bozkırlarında yaşayan göçebe kabilelerin dağınık yapısında gizlidir. Bu dönemde farklı klanlar ve boylar sürekli savaşlar, ittifaklar ve ihanetlerle birbirleriyle çekişmekteydi. Bu kaotik ortam, kabileler arası güç mücadelesini kazanacak kadar güçlü, karizmatik ve acımasız bir liderin yükselmesine zemin hazırladı. Bu kişi, tarihte Cengiz Han adıyla tanınan Temuçin'di. Temuçin, zorlu bir çocukluk geçirdi, babası bir başka kabile tarafından zehirlenerek öldürüldü ve ailesi kabilesi tarafından terk edildi. Bu yoksulluk ve dışlanmışlık içinde büyüyen Temuçin, zamanla zekası, stratejik dehası ve acımasızlığıyla diğer kabile liderlerinin dikkatini çekmeye başladı. Sadakati ödüllendirmesi, ihaneti ise derhal ve şiddetle cezalandırması, çevresinde mutlak bir otorite kurmasını sağladı. En nihayetinde, 1206 yılında bütün Moğol kabilelerini tek bir bayrak altında toplayarak Cengiz Han unvanını aldı. Artık o yalnızca bir kabile lideri değil, Moğol ulusunun tartışılmaz hakanıydı. Cengiz Han, imparatorluğunu yalnızca savaşla değil, aynı zamanda olağanüstü bir idari yapıyla inşa etti. Moğolların geleneksel aşiret düzenini merkezi bir yönetime dönüştürdü. Onluk sistem adı verilen askeri idari yapıda her 10 kişiden sorumlu bir lider vardı. Bu yapı 100, 1000 ve 10.000'e kadar yükselerek hiyerarşik bir düzen oluşturdu. Bu sistem, imparatorluğun geniş topraklara yayılmasına rağmen merkezi otoritenin korunmasını sağladı. Ayrıca rütbelerin ve mevkilerin liyakate göre verilmesi, soylu olmayan kişilerin de yükselmesine olanak tanıdı. Bu durum, Moğol toplumu içinde büyük bir dinamizm ve sadakat yarattı. Cengiz Han'ın en büyük başarısı, askeri strateji, disiplin ve istihbaratı ustaca kullanmasıydı. Moğol ordusu, sadece sayıca üstünlüğüyle değil, hız, koordinasyon ve psikolojik harp yöntemleriyle de düşmanlarını alt ediyordu. Atlı okçular, hareketli savaş teknikleri, sahte geri çekilmeler ve düşman içine casus sokma taktikleriyle Cengiz Han, neredeyse yenilmez bir ordu kurmuştu. Bu orduyla 1200'lü yıllarda Çin'in batı sınırlarından Orta Asya'ya, oradan da İran'a ve Rusya steplerine kadar büyük bir alanı fethetti. 1211 yılında Çin'in Bin Hanedanı'na karşı başlattığı sefer, Cengiz Han'ın askeri dehasını ve merhametsizliğini gözler önüne serdi. Çin surlarını yıkan ilk göçebe ordu olan Moğollar, Pekin'e kadar ilerledi. Cengiz Han'ın amacı yalnızca toprak kazanmak değil, aynı zamanda düşmanına diz çöktürmekti. Bunun için şehirlerin teslim olması halinde korunacaklarını, direnmeleri halinde ise yok edileceklerini ilan etti. Bu politika, birçok şehri savaşsız teslim olmaya zorladı, ancak direnenler için ölüm kaçınılmazdı. Bu strateji Moğol İmparatorluğu'nun genişlemesini hem hızlandırdı, hem de kolaylaştırdı. Cengiz Han'ın seferlerinden biri, Orta Asya'da Harzemşahlar Devleti üzerineydi. Harzemşah Sultanı Alaeddin Muhammed, Cengiz Han'ın gönderdiği elçileri öldürerek diplomatik bir felakete yol açtı. Bunun üzerine 1219-1221 yılları arasında Cengiz Han, Harzemşah topraklarına yıkıcı bir sefer düzenledi. Semerkant, Buhara, Urgenç ve diğer büyük şehirler yerle bir edildi. Bu sefer sırasında yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Ancak Moğollar yalnızca yıkım getirmedi, ticaret yollarını güvenli hale getirerek İpek yolunu yeniden canlandırdılar. Moğolların hakimiyetindeki bölgelerde tüccarlar serbestçe seyahat edebiliyor, farklı kültürler arasında alışveriş mümkün hale geliyordu. Mongolice olarak adlandırılan bu dönem, ticaretin, teknolojinin ve bilginin doğudan batıya yayılmasında büyük rol oynadı.
Cengiz Han 1227 yılında öldü. Mezarı hala bulunamamıştır ve hakkında çeşitli efsaneler dolaşmaktadır. Ölümünden sonra imparatorluğu 4 oğlu arasında paylaştırıldı: Çağatay, Ögeday, Tuluy ve Kuci. Ancak tüm hanedan üyeleri Cengiz Han'ın soyundan gelenlerin otoritesini tanımak zorundaydı. Ögeday Han, babasının yerine Büyük Han ilan edildi ve imparatorluğun genişlemesine devam etti. Batıda Batu Han komutasındaki Altın Orda orduları, Doğu Avrupa'ya kadar ilerledi, Macaristan ve Polonya'da büyük savaşlar kazandılar. Doğuda ise Çin'in geri kalanı zapt edildi. Kubilay Han döneminde Çin'de Yuan Hanedanı kurulmuş ve Çin'in tamamı Moğolların yönetimine girmişti. Ancak bu büyük imparatorluk çok geçmeden parçalanmaya başladı. Cengiz Han'ın kurduğu merkezi yapı, sonraki kuşaklar tarafından sürdürülemedi. Her hanlık, kendi çıkarlarını merkezin üzerinde görmeye başladı. Hanedan içi rekabet, taht kavgaları ve bölgesel çıkar çatışmaları, Moğol İmparatorluğunu filan 4 büyük hanlığa ayırdı: Altın Orda, İlhanlılar, Çağatay Hanlığı ve Yuan Hanedanı. Bu hanlıklar, bir yandan iç çekişmelerle zayıflarken, bir yandan da yerli halklarla olan kültürel farklar derinleşti. Moğollar zamanla fethettikleri bölgelerdeki halklara benzemeye, kendi kültürel kimliklerini yitirmeye başladılar, özellikle Çin'de Kubilay Han sonrası gelen Moğol hükümdarları. Çinli bürokratlara bağımlı hale geldiler. Moğol aristokrasisi yozlaştı, merkezi otorite zayıfladı ve halk arasında hoşnutsuzluk arttı. Bu durum, 1368 yılında Çin'de Ming Hanedanı'nın isyanıyla sonuçlandı. Moğollar Çin'den sürüldü ve Yuan Hanedanı yıkıldı. Altın Orda Hanlığı da Rus prensliklerinin giderek güçlenmesiyle zayıfladı ve sonunda ortadan kalktı. İran'daki İlhanlılar ise 14. yüzyılın ortalarında iç karışıklıklar ve veba salgını nedeniyle çöktüler. Çağatay Hanlığı ise bir dizi bölünme sonucunda bağımsız Türk hanlıklarına dönüştü. Moğol İmparatorluğu'nun çöküşü, ardında birçok şey bıraktı. Her şeyden önce, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar geniş bir alanda kültürel etkileşimi mümkün kıldı. Çin matbaacılığı, barut ve pusula gibi teknolojiler Batı'ya ulaştı. Aynı şekilde İslam dünyasındaki astronomi, tıp ve matematik bilgisi de doğudan batıya aktarıldı. Moğollar, farklı dinlere karşı büyük bir hoşgörü göstermiş, birçok bölgede İslam, Hristiyanlık, Budizm ve Şamanizm bir arada var olabilmiştir. Bu dini hoşgörü ortamı, kültürel gelişim açısından büyük bir avantaj sağladı. Cengiz Han'ın etkisi, yalnızca askeri başarılarla sınırlı kalmamıştır. Modern askeri stratejide uygulanan birçok kavramın ilk örneklerini onun uygulamalarında görmek mümkündür. Hız, sürpriz, psikolojik harp, istihbarat, lojistik planlama gibi unsurlar, Cengiz Han döneminde ustalıkla kullanılmıştır. Ayrıca onun kurduğu yasa sistemi olan yasa, o dönemin koşullarına göre oldukça gelişmiş bir hukuki düzenleme olarak kabul edilir. Kan davalarını azaltmayı, ticareti teşvik etmeyi ve halk arasında düzeni sağlamayı amaçlamıştı. Cengiz Han, aynı zamanda tarihin en tartışmalı figürlerinden biridir. Bir yandan milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tutulurken, diğer yandan merkezi otorite, yasa düzeni, hoşgörü ve ticaretin gelişimi gibi alanlarda ilerici adımlar attığı kabul edilir. O, tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birini inşa eden ve asırlar sonra bile etkisi süren nadir liderlerden biridir. Onun ölümünden yüzyıllar sonra bile, adı çeşitli halkların belleğinde bir efsane olarak yaşamaya devam etti. Orta Asya'da ulusal kimliklerin inşasında Cengiz Han figürü hala merkezi bir rol oynamaktadır. Moğolistan'da bir kahraman ve ulusal birlik simgesi olarak yüceltilirken,
Çin ve Orta Doğu'da hala korku ve yıkımın simgesi olarak anılır. Ancak tüm bu çelişkili yaklaşımlar, onun tarih üzerindeki muazzam etkisini inkar edemez. Cengiz Han, bir imparatorluk kurdu, dünyayı değiştirdi, ardından gelen çağların yönünü belirledi. Onun yükselişi ve imparatorluğunun çöküşü, yalnızca bir halkın değil, bütün bir kıtanın tarihini yeniden şekillendirdi. Bu etki, sadece topraklara değil, zihinlere ve kültürlere de kazınmış bir mirastır.